Selamlar herkese. Her yere 2 bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün İspanya Endülüs gezimizin 3. bölümünde sizlerle beraber Setenil de las Bodegas ve Ronda'yı gezeceğiz. Arkadaşlar video başlamadan önce şu an aşağıda görmüş olduğunuz hesaplardan bizleri takip ederseniz mutlu oluruz. O zaman vlogumuz başlasın. Başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıp ilk durağımız olan Sevilla Fashion Outlet'e uğruyoruz. Ardından Endülüs turumuza Cordoba'dan başlayarak Granada, Setenil de las Bodegas, Ronda, Malaga ve son olarak Sevilla'yı keşfederek devam ediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Burası İspanya'nın güneyinde kayaların içinde saklanmış bir kasaba. Setenil de las Bodegas. Hikayesi binlerce yıl öncesine uzanıyor. İlk insanlar bu dev kayaların altındaki mağaralara sığındı. Yüzyıllar geçti, Romalılar geldi. Ama Setenil'in asıl kimliği Endülüs dönemiyle şekillendi. Müslümanlar burayı sıradan bir köy değil, adeta doğal bir kale haline getirdi. Kayaların altına kurulan evler hem sıcaktan koruyordu, hem de düşmanlara karşı güçlü bir savunma sağlıyordu. Bu yüzden kasaba kolay kolay düşmedi. Hatta öyle ki Hristiyan orduları burayı tam 7 kez kuşattı ama başaramadı. Bu yüzden Setenil'in adının 7 kez başarısız anlamına geldiği söylenir. Ama tarih durmaz. Reconquista sırasında uzun direnişin ardından 1484 yılında 2. Ferdinand burayı ele geçirdiğinde Endülüs'ün son kalelerinden biri daha kaybedilmişti. Bu fetih, Granada Emirliği'nin düşüşüne giden sürecin önemli adımlarından biri olmuştu. Bugün Setenil'de yürürken başınızın üstünde dev bir kaya, etrafınızda yüzyılların izleri var. Burası sadece bir kasaba değil, doğanın ve tarihin birlikte yazdığı eşsiz bir hikaye. Evet arkadaşlar, şimdi Setenil'de aracımızı kapalı otoparka park ettik. Fiyatlarla alakalı tarifeyi de paylaşırım, saatlik ücretli. Ekranı bir yere, şuralara koyarım herhalde. Arkadaşlar buraya gelirken büyük araç tercih etmeyin. Özellikle köy olduğu için ara sokakları çok dar. Minik araçlarla çok daha rahat edersiniz. Evet, boyu kısa araçlar manevralarda daha kolaylık sağlayacaktır. Ve şöyle de bir uyarıda bulunmak isterim. Otoparkın konumuna doğru ilerlediğimizde harita bize farklı yolları veriyordu. Ama verdiği yollarda girilmez işareti vardı. Lütfen haritaya uyarak devam etmeyin. Siz yol nereye gidiyorsa öyle devam edin ve park tabelası gördüğünüz yerden doğru devam edin derim. Diğer türlü yanlış yola girerseniz bazen çok dar sokaklara girebiliyorsunuz. Bir tane araç gördük hatta. İnanılmaz bir yere girmiş ve oradan nasıl çıkacak bilmiyorum. Yani girmiş de çıkamaz çünkü sağında solunda direkt binalar vardı. Evet. İnsanlar da orada, biz de merak ettik ne var diye. Araç girmiş bildiğiniz, sıkıştı, muhtemelen çıkamayacak. Aynen. Yani haritalar burada kapalı alanlara göre ayarlanmamış. O yüzden siz yol nereye giderse o şekilde devam edin. Hadi biz şehre gidelim şimdi, otoparktan çıkıyoruz. Evet, sağ taraf Salida çıkış diyor. Asansör varmış. Asansörle çıkalım bakalım. Yani yazıyor saati arkadaşlar 1.80. Evet. 6 saatten sonra da 9.60 veriyorsunuz her şekilde. Günlükte 9.60'mış. 24 saat. Evet. Haydi bakalım. Fiyatlar uygun Uygun bence. bence de. Değil mi? Ve aracı park ederken biz valizlerimiz olduğu için bagaj kısmını bayağı duvara sıfırladık. Garanti olsun diye. Yani dikkatli olmakta fayda var. Haydi çıkalım. Biz kaçıncı kattayız? Sıfıra bastım ama. -1'miş. Zaten Eksi daha birdeyiz. 6 var mıdır bilmiyorum. Evet. Şimdi birazdan açarız çıkınca. Karşıda kayaların altında evler var. Çok hoş ya, değil mi? Evet. Burada da gözüküyor arkadaşlar. Bakın kayanın altına ev yapmışlar. Otoparktan da buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buranın altı komple otopark oluyor. Evet. Değişik bir yer. Arkadaşlar merkeze yaklaştığımızda bakın şimdi
Dağın arasına ev yapmışlar. Yani o kadar yer gezdik ama ilk kez böyle bir güzel yapı gördüm. Sokağın darlığını görüyorsunuz. Bu arada geniş diğerlerine göre hatta. Evet. Hatta daha darlarını bahsedeceğim. Baksana Fiat 500 bile ne kadar zor geçiyor. Darlığı görün. Çok minimal bir araba. Genel olarak bence Endülüs bölgesinde küçük araç tercih edin. Evet. Hani bagajı valizinizi alacak şekilde bir araç olursa daha rahat edersiniz. Evet biz Devam şimdi edelim. haydi tırmanışa başladık. Ay, hava çok güzel. Güneşli olunca sıcak, gölgede soğuk. Ama şu an sıcak bastı bana. Evet, şurada bir kale görünüyor. Oraya doğru gidiyoruz. Haritalara göre ilerlemek gerçekten çok zor. Sokaklar dar ve böyle iç içe olduğu için konum sizi yanlış yerde algılayabiliyor. Evet şimdi kaleye tırmanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kalenin önündeyiz. İstiyorsanız kalenin içinde ufak gezilecek bir yer var. Orayı da 2 euro karşılığında gezebilirsiniz. Evet. Ya biz internetten baktık ama hani çok Bilet. önemli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden girmeyi tercih etmeyeceğiz. Buradan Buradan bileti zaten alabilirsiniz. Hemen görevli kadın var zaten. Şöyle bir hafif bir turlayalım, bakalım manzarayı görelim. Bizim için yeterli. Buradan başka yere de gideceğiz çünkü. Şuradan gelmiştik az önce. Arabanın döndüğü yerden. Ama çok güzel ya. Evet, şimdi Mirador del Carmen diye bir tepe noktası varmış. Merdivenli çıkılıyor. Oraya çıkmaya çalışıyoruz. 93 tane basamağı varmış arkadaşlar. Tırmanışa başladık. Ben şimdiden yoruldum bile. Ay, buradan görünüyor. Buradan böyle yukarı şey yapacağız. Hadi bakalım. Çok güzel kayaların içinde yapılar. Sağlı sollu, ortadan da. Bir şey diyeceğim, kalabalığa bakar mısın? Evet. Su sesi eşliğinde. Çok hoş.
Burada kayaların altında bir sürü restoran var. Bu sokak çok popüler. Bak dondurmacı burasıymış aşkım. Dondurmacıda sıra var. Hava çok güzel ya. Sıcak yani, fazla sıcak. Şu an kalın geldim buraya. Hayatım Şubat'ta bile böyleyse yazın düşünemiyorum burayı. Yani Şubat sonundayız şu an. Evet. Yazın hiç gelinmez. Bence bu havalar çok güzel gelmek için. Hediyelikçiler de varmış. Magnet görürsek bakalım. Hadi bakalım. Şurada magnetler var. Bakalım, şunlar fena değil. Daha güzel bir magnet bulursak eğer. Alabiliriz. Evet. Kalabalığa bakar mısın ya? Burada bir sürü yerler var ama biz şimdi vakitten ötürü oturamayacağız. Siz geldiğinizde ona göre bakarsınız. Biz buradan bir sonraki rotamıza gideceğiz. Belki geçmeden şuradan bir dondurma alırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım, olabilir Şurada dondurma. magnetlere de bakalım son olarak. Bütün magnetleri çok beğenmedim buranın. Tiramisu diyor. Çikolata. 5,5 euro. Tiramisu tatlıymış. Yani normalde restoranlar kapalıyken burası böyle görünüyor. Şu an o kadar insan var ki. Tiramisu tatlı, vanilya. Burada süt reçeli. İşte şu neymiş onu anlamadım. Peynir gibi. Baksana. Sabor kese azul diyor. Değişik tatlar da var ve burada peynirler var. Bak peynir kokusu geldi burnuma. Şurada tereyağı, peynir. Fiyatları da gösterelim. Oo 73 euro. 13.90. Şey, 13 O mü? trüf. 13.90 bu kadarı trüflü bir şey galiba. Trüf mantarlı. Değişik peynir sevenler için geldiğinizde bakabilirsiniz. Ama istediğim gibi bir şey bulamadım. Haydi biz devam edelim. Evet. Hemen girişinde bir dondurmacı vardı. Buradan bir dondurma alalım kendimize. Alalım bakalım, deneyelim, serinleriz. Fiyatları da yazıyor. Kapta 3,5. 4,5. Bunlar hazır dondurma ama gibi düşünün ya. Algida gibi düşünün. Öyle bir dondurma sanırım. Evet, bir tane şöyle 2 topluk dondurma aldık kapta. Bakalım tadına. Sen de bak istersen. Şöyle Sen bir bak fıstıklı aldık. Üstteki de daim çikolatasının. 2 topu arkadaşlar toplamda 4,5 euro verdik. Eğer külahtı alırsanız 1 euro daha fark alıyor. Nasıl? Fena değil mi? Güzel. Setenil'de 2-3 saat geçirip ardından Ronda'ya doğru yola çıkıyoruz. İspanya'nın güneyinde uçurumların üzerine kurulmuş bir şehir. Burası Ronda. Roma döneminden kök alan şehir, Endülüs dönemi sırasında önemli bir kale ve kültür merkezi haline gelir. Dar sokakları ve surlarıyla güçlü bir savunma yapısına sahiptir. Şehri bölen Eltava Vadisi sayesinde doğal bir kale gibi korunan Ronda, uzun süre kolay kolay ele geçirilemez. 1485 yılında Reconquista sırasında 2. Ferdinand komutasındaki Hristiyan orduları şehri kuşatır ve Ronda düşer. Böylece Endülüs'te önemli bir dönüm noktası yaşanır. Bugün Ronda hem Endülüs mirası hem de uçurumlar üzerindeki etkileyici manzarasıyla tarihin en çarpıcı şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürür. Evet arkadaşlar, şu an Ronda'ya geldik. Aracı otoparka çektik. Evet. Bir tık yukarıdaki otoparka bırakmışız. 1 kilometre gibi bir mesafe var. Yürüyelim dedik, bir daha üşendik merkezde bir yere gitmeye. Gir çık çok zaman kaybı oluyor. Şu an hava güzel. Bir tane caddeden geçiyoruz. Ve bayağı kalabalık. Bu arada bugün 28 Şubat.
Ve gideceğimiz yerlere baktım da şöyle bir ibareyle karşılaştım. Andaluzya Day diye. Hani çalışma saatleri farklı olabilir vesaire. Mağazaların da bazıları kapalı. Ben de merak ettim bu Andaluzya Day ne oluyor diye baktım. Her yıl 28 Şubat'ta İspanya'nın Endülüs bölgesinde kutlanan bir resmi tatilmiş. Bunun anlamı da şuymuş aslında. 28 Şubat 1980'de yapılan referandumla bölge özellik statüsü almış. Bugün de halk balkonlara beyaz yeşil bayraklar asıp Kutlamalar yaparlarmış. Evet Betül, magneti aldın. yürürken hediyelikçi görünce bir bakalım dedik aradan çıksın. Çünkü sona bırakınca hep unutuyoruz magnet işini. Şunu beğendik, Şöyle buradan göstereyim. gösterelim. 2 euro, 2,5 euroluklar var. Şu 2 euro. Bunu aldık. Gayet güzel. Farklı bir şey olsun dedik 3 boyutlu gibi. Güzel, anıdır sonuçta. Devam edelim. Güneş de şahane. Evet arkadaşlar, şu anda Plaza de Toros de Ronda'nın önündeyiz. Burası İspanya'nın en eski arenalarından bir tanesi. Giriş ücreti 9 euro. Yani biz içeri girmeyi tercih etmiyoruz açıkçası. Başka yerlere bakacağız. Aynı zamanda içeride bir de müze bulunuyor. Arzu ederseniz geldiğinizde oraya da girip bakabilirsiniz. Arena ile ilgili de tarih bölümü de varmış. Oraya da göz atarsınız. Biz buradan şimdi devam ediyoruz. Şimdi köprünün oraya giderken biraz gel. Burada değişik bir şeyler var. Çikolatalı da diyemem tamam ama şöyle şey Şöyle ikram ettiler. gösterelim. Ama bu arada aynı Ne bizim olduğunu gibiler. anlayamadım. Mısır Esnafları gevreği gibi bir şey. dışarıdan sürekli bir ikramları var. Aynı bizim insanımız gibi. Güzel mi tadı, beğendin mi? Güzel, fazla kavrulmuş gibi bir şey, anlayamadım ne olduğunu. Arkamda görmüş olduğunuz Ronda'nın iki yakasını birbirine bağlayan köprü yapımına 1750 yıllarda başlanmış ve yaklaşık 40 yıl sürmüş. Daha öncesinde orada bir köprü bulunuyormuş. Puente Nuevo adını almış ve hemen altında El Tao Kanyonu bulunuyor. Buradan karşıda yürüme yolları var. Şu tarafta da bir girişi mevcut kanyonun. Oraya doğru yürürüz. Ayrıca bu köprünün de alt katına girilebiliyor. Ama saatine bakarak gelmeniz lazım. Girişi bugün geldiğimiz gün itibariyle 3'e kadarmış. Biz 3'ü geçirdiğimiz için oraya inemeyeceğiz. Bileti 2,5 euro. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Hadi biz devam edelim. Evet arkadaşlar, kanyonun parkuru bayağı bir büyük görünüyor. Şuralardan yol görünüyor mu bilmiyorum ama güneş de vuruyor. Bayağı yorucu olabilir. Kondisyonuna güvenenler gelince kanyonu da gezebilir. Keyifli olur. Burası da hemen köprünün alt katı, girilebilen kısım. Açık olursa burayı da gezebilirsiniz. Biz şimdi devam edelim. Ayton artık her yerde göre göre alıştı bu gözler. Evet, şu an köprünün üstünden geçiyoruz. Bakalım manzara nasıl? O inanılmaz esiyor şu an ha. Bir şey diyeceğim, kanyonun orası da soğuk olabilir bu arada etrafı Muhtemelen. yürürken. Değil mi? Bakalım. Ay şurada, Oo. şurada bak aşağıda bir de arabalar var. Oradan da mı kanyona çıkış yapılıyor acaba? Muhtemelen oradan da var çıkış. Aşağıda su sesi geliyor.
Şurada herhalde ufak olanlar da eski yapılar mı? Taşlar var, yosunlaşmış. Ev gibi duruyorlar ya. Evet, çok hoş. Eski yerleşim yeri olabilir yani. Şu sol tarafa bakalım bir de. Aynen, bir de oranın manzarasına bakalım. Geçelim Gel, hemen. dikkat et bisiklete. Ay. Arkadaşlar bayağı yüksek. Ben bakarken korkuyorum bu arada. Şurada hemen bir kafe var. Buranın manzarası güzeldir. Direkt köprüyü görüyor. Bak şurası da güzel. Oraya Açı. da gidelim. Oradan köprünün bu tarafını çekebiliriz ama güneş terste şu anda. İçim ürperdi ya. Telefonu açıdan. uzatıp çekemedim aşkım korkumdan. Şu telefonların şeyini alsaydım keşke ben. O beni çok güvende Şuradan hissettiriyordu. çekeyim. Ay, bakar mısınız şuraya? Evet, köprünün manzarası bu açıdan da çok güzel bu arada. Ve yüksekliği daha da belirgin. Çok huzur verici değil mi hayatım? Evet. Biraz ürkütücü ama yükseklikten dolayı. Şu karşısında yine bir manzara alanı. Oranın da adını alta yazarız konum olarak. Çok güzel ya. Şuradan şöyle bakalım. Biz devam edelim. Belki geçeriz oraya, belki geçmeyiz. Güvenemiyorum da kendime. İnsan yoruluyor ama burası çok güzel bir şehirmiş gerçekten. Çok otantik. Ve huzur verici. Şurada da eski bir köprü var. Bir Haydi. yandan da ürkütücü yani. O kadar yüksekten bakıyoruz ki. Arkadaşlar şu an tavus kuşu gördük. Şuna bakar mısın? Çok güzel ya. Evet, burada Casa del Rey Moro diye yine bir gezilecek müze diyebiliriz. Ay, dur düşecektim. Giriş 10 euro bu arada. Şöyle bölümleri var. Ve alt kata kadar da inilebiliyor. Biraz merdivenle sanırım çıkılıp iniliyormuş buralara. Biz girmeyi düşünmüyoruz. Ama vakti olan girebilir bence. Evet. Girince çünkü biraz vakit alır. İçerisi keyifli olabilir. Bu arada arkadaşlar suya yaklaştıkça havada serinliyor, fark ediyor musun? Evet. Şu an gölgede kaldıkça hava çok güzel, güneş de çok güzel. Güneşte yanıyorsunuz. Gölgeye geçince üşüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an Puente Viejo köprüsündeyiz. Az önce şuradaydık, bakın insanlar vardı. Oradan yürüyerek Görünüyor. geldik aşağıya. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Evet. Köprüyü de görelim dedik. Çok güzel görünüyor. su çok berrak bu arada. Temiz su. Aynen. Parkura bakar mısın? Evet. Yalnız buralardan serin olabilir yürürken de. Sıkı giyinmek lazım. Evet. Serinlik yukarıya doğru Evet. çıkıyor. Evet arkadaşlar, aşağıda görmüş olduğunuz ufak köprü San Miguel Köprüsü. Hemen onun yakınında bulunan kemer var. Kemerin olduğu yerdeki kubbeli olan yerde Arap hamamı. Oranın girişi 4,5 euro arkadaşlar ama geldiğimiz saatten dolayı ne yazık ki şu an giremiyoruz. Kapalı. Siz geldiğinizde bakabilirsiniz. Biz buradan devam ediyoruz. Evet, biz gezimize karşıda görmüş olduğunuz yeni köprüden başladık. Şu tepedeki manzara noktasına gittik. Ondan sonra böyle arkadan dolandık. Burada size müzeden bahsettik. La Casa del Rey Moro.
Binayı görüyorsunuz. Ön cephesi çok hoş görünüyor. Vaktiniz varsa değerlendirebilirsiniz. Oradan devam ettik. Sonra geldik. Köprüden yine size manzaralar gösterdik. Sonra döndük. Artık Buradan devam ediyoruz. çıkışa doğru. Evet. Evet arkadaşlar, bir gezimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şu an aşağıda görmüş olduğunuz hesaplardan bizleri takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki vlogumuz Malaga'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Fatih Premium Car Care sundu.